Orta Doğu'nun genetik tarihini anlamak için önce insanlık tarihinin en önemli yolculuklarından birine dönmemiz gerekiyor. Yaklaşık 60 ila 70 bin yıl önce Afrika'dan çıkan küçük insan toplulukları dünyanın geri kalanına yayılmaya başladı. Bugün Avrupa'dan Çin'e, Hindistan'dan Amerika kıtasına kadar yaşayan milyarlarca insanın ataları da işte bu göçlerin torunlarıdır. Bilim insanları Afrika dışına çıkış için iki ana rota üzerinde duruyor. Bunlardan biri Sina Yarımadası üzerinden Levant'a ulaşan kuzey rotası. Diğeri ise Babül Mendeb Boğazı'nı aşan güney rotası. Son yıllarda elde edilen genetik ve arkeolojik bulgular özellikle güney sahil rotasının düşündüğümüzden çok daha önemli olabileceğini gösteriyor. İlk bakışta bu durum Arap Yarımadası'nın Afrika'dan çıkan insanların uzun süre yaşadığı ve çoğaldığı büyük bir nüfus merkezi olması gerektiğini düşündürebilir. Ancak araştırmalar farklı bir tabloyu ortaya koyuyor. Modern insanın Afrika dışına yayılmasıyla ilişkilendirilen en önemli mitokondriyal DNA soyları olan M ve N makro haplogruplarının en eski ve yerel dalları Arap Yarımadası'nda neredeyse hiç bulunmuyor. Eğer ilk topluluklar burada uzun süre kalıp nüfuslarını büyütmüş olsaydı bu soyların en eski kollarının da Arabistan'da görülmesi beklenirdi. Bunun yerine günümüz Arap toplumlarında görülen soyların büyük bölümü Neolitik çağ ve sonrasındaki göçlerle bağlantılı görülüyor. M haplogrubuna ait birçok soy da Hindistan, Güneydoğu Asya ve Avustralya ile kurulan daha sonraki temasların sonucu. Kısacası Arabistan ilk insanlığın büyük bir kaynak bölgesi olmaktan çok tarih boyunca farklı yönlerden gelen göçlerin buluştuğu bir kavşak noktası gibi görülüyor. Bu noktada küçük bir not düşmek istiyorum. Mitokondriyal DNA ya da kısaca mtDNA anne soylarını takip etmemizi sağlayan genetik bir sistemdir. M de bu anne soylarından birini temsil ediyor. Eğer bu kavramlara yabancıysanız kanalımda yer alan serinin ilk bölümlerine göz atabilirsiniz. İşte bu hikayede çok özel bir yere sahip olan coğrafi nokta ise Babül Mendeb Boğazı. Çünkü bu dar su geçidini anlamadan Orta Doğu genetiğini anlamak mümkün değil. Tarih öncesi dönemlerde burası Afrika ile Asya arasındaki en önemli geçiş noktalarından biriydi. Özellikle buzul çağlarında kuzeydeki Levant koridorunun aşırı kuraklaştığı dönemlerde Afrika'dan çıkan insanların daha güneydeki kıyı şeridini takip ederek Arabistan'a ulaştığı düşünülüyor. Üstelik Babül Mendeb'in önemi sadece ilk insan göçleriyle sınırlı değil. Binlerce yıl boyunca iki kıta arasında yani Afrika ile Asya arasında devam eden insan hareketliliği bölgenin genetik yapısını doğrudan şekillendirdi. Bunun izlerini bugün de açıkça görebiliyoruz. Örneğin Sahra altı Afrika kökenli L haplogrupları Yemen'de yaklaşık %38 gibi oldukça yüksek oranlara ulaşırken Umman ve Katar'da bu oran yaklaşık %16 seviyesine düşüyor. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde ise yaklaşık %10 civarında görülüyor. Adeta coğrafya bir genetik harita çiziyor. Afrika'ya yakın bölgelerde Afrika etkisi daha güçlü, doğuya doğru gidildikçe ise bu etki giderek azalıyor. Ancak Arap Yarımadası'nın genetik yapısını yalnızca Afrika üzerinden açıklayamayız. Asya'da en az Afrika kadar önemli bir rol oynuyor. Bu iki etki Yarımada'ya farklı yönlerden ulaşıyor. Afrika etkisi Babül Mendeb ve Kızıldeniz hattı boyunca batı ve güney bölgelerinde yoğunlaşırken Asya kökenli soylar büyük ölçüde İran üzerinden Yarımada'nın doğu kesimlerine taşınıyor. Doğu etkisini temsil eden soylar arasında Hindistan kökenli M30, M33 ve M36 haplogrupları ile çeşitli U soyları bulunuyor. Bunlar Hint Okyanusu ticaret ağları, Körfez bölgesiyle kurulan ilişkiler ve hatta Endonezya bağlantılı daha yakın dönem temaslarıyla ilişkilendiriliyor. Genel tabloya baktığımızda Arap Yarımadası'nın genetik yapısında 3 temel kaynak görüyoruz. Birincisi yaklaşık %62 ile Levant ve Yakın Doğu kökenli kuzey etkisi. İkincisi yaklaşık %20 ile Afrika etkisi. Üçüncüsü yaklaşık %18 ile Asya etkisi. Bugünkü Arap genetiği büyük ölçüde bu üç bileşenin birleşiminden oluşuyor.
Fakat bu tabloyu şekillendiren tek unsur insan göçleri değil. İklim de en az insanlar kadar etkiliydi. Hatta bazı araştırmacılara göre Arap Yarımadası'nın genetik tarihinin anlamanın en önemli anahtarı yağış miktarıdır. Özellikle J1 haplogrubunun Y-DNA yani erkek soyu bu dikkat çekici yayılımı tam bu noktada karşımıza çıkıyor. Peki çöller, kuraklık ve yağış miktarı insanların genetik yapısını nasıl etkiledi? Şimdi bu sorunun cevabına bakalım. Bugün Arap Yarımadası denildiğinde çoğumuzun aklına uçsuz bucaksız çöller geliyor. Ancak geçmişte bölgenin iklimi her zaman böyle değildi. Tarih boyunca yağışların arttığı ve otlakların genişlediği dönemler yaşandı. Bu dönemlerde insanlar yeni bölgelere yayılırken kuraklığın geri döndüğü zamanlarda yaşam alanları yeniden daraldı. İşte bu iklim döngüsü sadece insanların nasıl yaşadığını değil, genetik yapılarını da doğrudan etkiledi. Genetik araştırmalar burada oldukça ilginç bir ilişkiyi ortaya koyuyor. Arap Yarımadası'nda yıllık yağış miktarı ile Y-DNA yani baba soylarından J1 grubunun yaygınlığı arasında ters yönlü bir ilişki bulunuyor. Başka bir deyişle yağış azaldıkça bazı J1 soylarının görülme sıklığı artıyor. İlk bakışta bu biraz şaşırtıcı görünebilir. Sonuçta kurak bölgelerde nüfusun daha az olması beklenir. Ancak genetikçiler bu durumu kurucu etkisi adı verilen bir mekanizma ile açıklıyor. Kurucu etkisi küçük bir insan grubunun yeni bir bölgeye yerleşmesi ve zamanla çoğalması anlamına geliyor. Eğer başlangıçtaki topluluk sayıcı azsa onların taşıdığı genetik özellikler sonraki nesillerde çok daha baskın hale gelebiliyor. Neolitik dönemde Arap çölüne yerleşen küçük çoban toplulukların hikayesi de büyük ölçüde buna benziyor. Kurak ve zorlu çevre koşulları büyük nüfusları destekleyemediği için bu bölgeler küçük ve görece izole topluluklar tarafından iskan edildi. Bu gruplar zamanla büyüdükçe taşıdıkları belirli genetik soylarda olağanüstü oranlara ulaştı. Yani zorlu çevre koşulları bir yandan genetik çeşitliliği azaltırken diğer yandan bazı soyların çok daha görünür hale gelmesine yol açtı. Bu durum özellikle Bedevi topluluklarında oldukça belirgin. Filistin, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Sudan'daki bazı Bedevi topluluklarında J1'in belirli alt dalları son derece yüksek oranlara ulaşırken genetik çeşitlilik görece düşük kalıyor. Araştırmacılar bu tabloyu bazen yıldız patlaması olarak tanımlıyor. Çünkü soy ağacına bakıldığında tek bir ata kolundan çıkan çok sayıda dalın kısa bir süre içinde hızla yayıldığı görülüyor. Bu da geçmişte güçlü bir nüfus genişlemesinin yaşandığını düşündürüyor. Peki aynı süreç Yarımada'nın yani Arap Yarımadası'nın her bölgesinde gerçekleşti mi? Hayır. Yağışın daha fazla olduğu bereketli Hilal, Toroslar ve Zaros dağları gibi tarıma elverişli bölgelerde J1'in genetik çeşitliliği oldukça yüksek. Çünkü bu bölgelerde farklı topluluklar, farklı göçler ve farklı soy hatları aynı coğrafyada bir araya gelebiliyordu. İlginç olan şu, yağışlı bölgelerde J1'in çeşitliliği daha yüksek olmasına rağmen toplam nüfus içindeki payı Arap çölündeki kadar baskın değil. Kurak bölgelerde ise bunun tam tersini görüyoruz. Çeşitlilik azalıyor ancak belirli soylar çok yüksek oranlara ulaşabiliyor. Üstelik bu durum yalnızca genetikte değil, dil tarihinde de karşımıza çıkıyor. Kurak bölgelerde nüfus yoğunluğu daha düşük olduğu için az sayıdaki topluluk daha geniş alanlara yayılabiliyor. Bu da hem genetik hem kültürel benzerliği arttırıyor. Hatta bazı araştırmacılar Arapçanın böylesine geniş bir coğrafyada hızla baskın hale gelmesinde bu demografik yapının da etkili olmuş olabileceğini düşünüyor. Sonuç olarak Arap Yarımadası'nın genetik haritasını yalnızca insanların nereden geldiği belirlemiyor. Yaşadıkları çevre ve iklim koşulları da en az göçler kadar önemli bir rol oynuyor. Bazı soylar yağışlı bölgelerde çeşitlenirken bazıları kurak çöllerde olağanüstü bir yayılım gösteriyor. Ve bu hikayenin merkezinde sürekli aynı isimle karşılaşıyoruz. J1 haplogrubu. Peki J1 neden bu kadar önemli? Bugün Arap dünyasının en karakteristik erkek soylarından biri haline gelen bu haplogrubun kökeni nereye dayanıyor? Arabistan'da mı ortaya çıktı yoksa bölgeye dışarıdan mı geldi? Şimdi Arap Yarımadası'nın en baskın erkek soylarından birinin hikayesine yakından bakalım.
Şimdiye kadar Arap Yarımadası'nın farklı göçlerin buluştuğu büyük bir kavşak olduğunu ve iklim koşullarının bazı soyların yayılmasında ne kadar önemli bir rol oynadığını gördük. Ancak bugün Arabistan denildiğinde genetik açıdan akla gelen ilk soy kuşkusuz J1M267'dir. Genetik çalışmalar bu haplogrubun Arap Yarımadası'nın neredeyse tamamında baskın erkek soy olduğunu gösteriyor. Rakamlar da dikkat çekici. Yemen'de yaklaşık %73, Katar'da %58, Suudi Arabistan'da %40-42, Umman'da %38 ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaklaşık %35 seviyelerinde görülüyor. Bu oranlar bize J1M267'nin sadece yaygın bir soy olmadığını, Arap dünyasının erkek genetik yapısını tanımlayan temel unsurlardan biri haline geldiğini gösteriyor. Konuya çok hakim olmayanlar için küçük bir karşılaştırma yapalım. Bu oranlar gerçekten çok yüksek. Örneğin J1'in bütün alt kolları birlikte değerlendirildiğinde bile Türkiye genelinde çoğu çalışmada %10'u bulmuyor. Hatta Anadolu'nun en önemli baba soylarından biri olan J2 bile ülke genelinde %30 seviyesine ulaşamıyor. Bu yüzden Arabistan'daki J1 oranları dünya ölçeğinde oldukça sıra dışı kabul ediliyor. Peki bu kadar baskın hale gelen J1M267 ilk olarak Arabistan'da mı ortaya çıktı? Bugün birçok araştırmacı bunun pek olası olmadığını düşünüyor. Mevcut veriler J1M267'nin daha geniş J haplogrubu ailesiyle birlikte büyük ihtimalle bereketli hilal bölgesinde ortaya çıktığını gösteriyor. Yani günümüzde İsrail, Filistin, Lübnan, Suriye, Ürdün, Kuzey Irak ve Güneydoğu Anadolu'yu kapsayan geniş coğrafya. Bu soyun ilk çıkış merkezi olarak görülüyor. Bunu nasıl biliyoruz? Buradaki en önemli ipucu soyun genetik yaş dağılımı. Yapılan hesaplamalara göre J1M267'nin tahmini kök yaşı Suudi Arabistan'da yaklaşık 11.600 yıl. Yemen'de ise yaklaşık 11.300 olarak hesaplanıyor. Buna karşılık Katar'da yaklaşık 7.300 yıl, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ise yaklaşık 6.800 yıl gibi daha genç tarihler elde ediliyor. Eğer bu soy Arabistan'ın güney kıyılarına deniz yoluyla ulaşmış olsaydı en eski çeşitliliğin doğu ve güney kıyılarında görülmesi beklenirdi. Ancak elimizdeki veriler bunun tersini gösteriyor. En eski çeşitlilik kuzeye ve batıya daha yakın bölgelerde ortaya çıkıyor. Bu nedenle araştırmacılar J1M267'nin Arabistan'a Levant üzerinden karasal göç yollarını kullanarak ulaştığını düşünüyor. Zamanlama da bu görüşü destekliyor. Yaklaşık 10 ila 12 bin yıl önce dünya son buzul çağının etkilerinden çıkıyordu. İklim daha sıcak ve nemli hale gelirken bereketli hilalde tarım ve hayvancılık ortaya çıkmaya başladı. Bunun sonucunda nüfus hızla arttı. Bu dönemde yaşayan Natufyan toplulukları, yani bugünkü Filistin, Ürdün, Lübnan ve Suriye çevresindeki avcı toplayıcı gruplar ile onları izleyen Neolitik çiftçiler yeni yaşam biçimini çevre bölgelere yaydılar. İşte J1M267'nin Arabistan'a ulaşması da büyük olasılıkla insanlık tarihindeki bu dev dönüşümle bağlantılıydı. Başka bir deyişle insanların avcı toplayıcı yaşam tarzından tarım ve hayvancılığa geçişi, yani Neolitik devrim, bu soyun yayılışında önemli bir rol oynamış olabilir. Burada dikkat çekici bir ayrıntı daha var. Bugün J1M267'nin hem yüksek oranları hem de en zengin genetik çeşitliliğe ulaştığı yer Yemen olarak görülüyor. Bunun iki olası açıklaması var. Birincisi, Levant'tan gelen soyların Yemen'e ulaştıktan sonra burada yeniden çoğalıp çevre bölgelere yayılması. İkincisi ise Yemen'in farklı dönemlerde aynı soyun kollarını taşıyan birden fazla göç dalgası almış olması. Mevcut veriler her iki sürecin de belirli ölçülerde etkili olmuş olabileceğini gösteriyor. Özetle bugün Arap dünyası ile özdeşleşmiş olan J1M267 büyük olasılıkla Arabistan dışında ortaya çıktı. Neolitik dönemde Yarımada'ya ulaştı ve özellikle çöl kuşağında yaşanan kurucu etkisi sayesinde olağanüstü bir yayılım gösterdi. Ancak Arap Yarımadası'nın erkek genetik tarihi yalnızca J1'den ibaret değil. Onun yanında bölgenin tarihini anlamak açısından en az onun kadar önemli bir başka soy daha var. J2M172. Bu kez sahnede çöllerden çok verimli ovalar, göçebe çobanlardan çok yerleşik çiftçiler ve Arabistan'ın iç kesimlerinden çok bereketli hilal coğrafyası var. Bugün genetikçiler J2M172'yi genellikle Neolitik dönemde tarımın yayılmasıyla ilişkilendiriyor.
Bu elbette J2 taşıyan herkesin çiftçi olduğu anlamına gelmiyor. Ancak genel tabloya baktığımızda J2'nin en yoğun görüldüğü bölgelerin tarımın ilk çıktığı merkezler ile büyük ölçüde örtüştüğünü görüyoruz. Anadolu, Kuzey Mezopotamya, Levant, Zagros Dağları ve İran platosunun batı kesimleri bu bölgelerin başında geliyor. Arap Yarımadası'na geldiğimizde ise farklı bir tabloyla karşılaşıyoruz. Burada J2, J1 kadar baskın değil. Buna rağmen Yarımada'nın genetik tarihini anlamak açısından son derece önemli bir yere sahip. Özellikle Suudi Arabistan'da yaklaşık %14 oranında görülmesi dikkat çekiyor. Bu oran Yarımada'nın diğer bölgelerinden daha yüksek. Neden? Çünkü bunun açıklaması coğrafya ile alakalı. Suudi Arabistan Yarımada'nın kuzeyinde Levant'a doğrudan açılan geniş bir kara bağlantısına sahip. Binlerce yıl boyunca göçler, ticaret yolları ve kültürel etkileşimler bu koridor üzerinden gerçekleşti. Dolayısıyla Levant'ta yaygın olan J2 M172'nin Arabistan'a ulaşması için doğal bir geçiş yolu vardı. Bu nedenle Suudi Arabistan'ın genetik yapısında Levant etkisi Yarımada'nın daha güney veya daha doğudaki bazı bölgelerine göre daha belirgin şekilde hissediliyor. Aslında bu durum bize önemli bir şey gösteriyor. Arap Yarımadası'nın genetik tarihi tek yönlü bir hikaye değil. Bir yanda güneyden Babül Mendeb üzerinden gelen Afrika etkisi var. Doğuda İran ve Güney Asya bağlantıları karşımıza çıkıyor. Kuzeyde ise Levant'tan gelen etkiler dikkat çekiyor. J2 M172 de işte bu kuzey bağlantısının en belirgin genetik işaretlerinden biri. Daha önce de belirttiğimiz gibi mitokondriyal DNA çalışmalarında yani anne soyunda Yarımada'daki soyların yaklaşık %62'sinin kuzey kaynaklı. Yaklaşık yani Levant kaynaklı. Yaklaşık %20'sinin Afrika kökenli ve yaklaşık %18'inin Doğu ve Güney Asya ile bağlantılı olduğu görülüyor. Y kromozom verileri de genel olarak aynı tabloyu destekliyor. Levant, Afrika ve Asya etkileri birlikte bugünkü genetik yapıyı şekillendiriyor. Bu yüzden Arabistan'ın tarihi yalnızca çöl kabilelerinin tarihi değil. Burası aynı zamanda Afrika ile Avrasya'nın, Akdeniz ile Hint okyanusunun ve kuzey ile güneyin buluştuğu bir temas bölgesi. Ancak Yarımada'nın genetik yapısında yalnızca Levant bağlantılarını da görmüyoruz. Afrika'dan gelen etkiler de çok güçlü. Bazı haplogruplar Arabistan ile Afrika arasındaki ilişkinin düşündüğümüzden çok daha eski ve çok daha karmaşık olduğunu da düşündürüyor. Bunlardan biri günümüzde Sahra Altı Afrikası'nın en yaygın erkek soylarından biri olan E1M2 yani eski adıyla E1B1A haplogrubu. Bu soy Suudi Arabistan'da yaklaşık %8 oranında görülürken Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Umman'da da benzer oranlarda karşımıza çıkıyor. İlk bakışta bu durum şaşırtıcı gelebilir ancak tarih boyunca Kızıldeniz hiçbir zaman aşılmaz engel olmadı. Tam tersine iki kıta arasında yani Afrika ile Asya arasında sürekli işleyen bir bağlantı hattı görevini gördü. Tarih öncesi göçler, ticaret ağları, denizcilik faaliyetleri ve daha yakın dönemlerde gerçekleşen köle ticareti. Afrika kökenli soyların Arap Yarımadası'na ulaşmasında rol oynadı. Özellikle Yemen ve Hicaz gibi Kızıldeniz kıyısına yakın bölgelerde bu etkinin daha güçlü hissedildiği görülüyor. Fakat Afrika bağlantılı genetik hikaye yalnızca E1-M2 ile sınırlı değil. Araştırmacıların dikkatini çeken çok daha bazı sıra dışı soylar var. Bunlar son derece nadir görülüyorlar ve adeta insanlığın uzak geçmişinden günümüze ulaşmış genetik kalıntılar gibi duruyorlar. İşte bu noktada karşımıza çıkan iki isim J M304 ve M96. Bu soylar sayıca çok az olabilir ama taşıdıkları tarihsel bilgi son derece önemlidir. Çünkü bazen bir toplumun geçmişini anlamamızı sağlayan şey milyonlarca insanda görülen yaygın soylar değil, yalnızca birkaç kişiye rastlanan nadir genetik izlerdir. Küçük bir hatırlatma yapalım. Bugün Arap Yarımadası'nın erkek genetik yapısına baktığımızda J1 M267 ve J2 M172 gibi alt dalların baskın olduğunu görüyoruz. Ancak bu dalların ait olduğu daha büyük aile ağacının tepesinde J M304 adı verilen bir kök soy bulunuyor. Normal şartlarda insanların büyük çoğunluğu bu kök soyun zaman içinde ortaya çıkmış alt dallarına ayrılmış durumda. Fakat bazı çok nadir bireylerde henüz J1 veya J2 gibi daha genç kollara ayrılmamış görülen J M304 kromozomları tespit edilmiş olabiliyor. İşte araştırmacıların ilgisini çeken nokta da bu. Suudi Arabistan'da yapılan çalışmalarda J
M304 yaklaşık %1,9 oranında bulundu. İlk bakışta bu oran oldukça düşük görünebilir. Ancak önemi sayısından değil, temsil ettiği genetik geçmişten kaynaklanıyor. Çünkü bu köksoy Arap Yarımadası'nda ilk kez burada tespit edildi. Peki bu ne anlama geliyor? Araştırmacılar iki temel ihtimal üzerine duruyor. Birinci ihtimale göre bu bireyler J1 veya J2 ile bağlantılı çok eski göç dalgalarının günümüze ulaşmış kalıntıları olabilir. İkinci ve çok daha ilgi çekici senaryoya göre M304 taşıyan bireyler Paleolitik çağdan, yani eski taş devrinden kalma son derece eski nüfusların genetik izlerini taşıyor olabilir. Benzer kök soylar Türkiye'de, Umman'da ve Doğu Akdeniz'in bazı bölgelerinde de çok düşük oranlarda da olsa tespit edilmiş durumda. Evet, Türkiye'de de var. Hangi senaryo doğru olursa olsun bu soylar Arabistan'ın genetik tarihinde oldukça eski katmanların varlığına işaret ediyor. Ancak hikaye burada bitmiyor. Karşımıza bir başka sıra dışı soy çıkıyor. M96. Bu haplogrup tıpkı M304 gibi son derece nadir. Suudi Arabistan'da yaklaşık %1,3 oranında tespit edilmiş durumda. Bilim insanların ilgisini çeken şey zaten oranı değil, taşıdığı tarihsel bilgi. Çünkü M96 Afrika'nın en önemli erkek soylarından biri olan büyük E haplogrubunun kök noktalarından birini temsil ediyor. Başka bir ifadeyle bugün Afrika'da milyonlarca erkeğin taşıdığı birçok soy hattının çok eski atalarından biriyle karşı karşıya, üstelik Suudi Arabistan'da. M96'nın Arabistan'da bulunması araştırmacılar arasında önemli tartışmalara yol açtı. Bazı bilim insanları bunun Kuzeydoğu Afrika ile Güney Arabistan arasındaki çok eski dönemlerde gerçekleşen genetik çeşitlemelere işaret edebileceğini düşündürüyor. Ancak burada dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü bu bulgu zaman zaman olduğundan daha büyük anlamlar yüklenerek yorumlanabiliyor. Örneğin bazı kişiler M96 varlığını modern insanın Afrika'dan çıkarken kullandığı güney rotasının kesin bir kanıtı gibi göstermeye çalışıyor. Fakat mevcut veriler bunu desteklemiyor. Bunun nedeni böyle bir iddiayı güçlendirecek diğer çok eski kök soylarının henüz bölgede tespit edilmemiş olması. Özellikle D veya CF gibi erken insan göçleriyle ilişkilendirilen temel soy hatları şu ana kadar bulunmuş değil. Yani elimizde oldukça ilginç bir ipucu var ancak kesin bir sonuca ulaşmış değiliz. Araştırmacılar başka bir noktaya daha dikkat çekiyor. M96 taşıyan bireylerden en az birinin soy ağacı Arabistan'ın en büyük kabilelerinden biri olan Şammar kabilesine kadar takip edilebiliyor. Şammarlar tarih boyunca Orta Arabistan'dan Kuzey Irak'a ve Suriye çöllerine kadar uzanan geniş bölgede etkili olmuş büyük bir kabile federasyonuydu. Bu da söz konusu soyun yakın dönemli bir Afrika göçünden kaynaklanmasından ziyade Arabistan içerisinde daha eski köklere sahip olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Bütün bu bulgular bize önemli bir şeyi yeniden hatırlatıyor. Arabistan Yarımadası'nın genetik tarihi yalnızca büyük nüfus hareketlerinden ibaret değil. Bir tarafta J1 gibi milyonlarca insanın taşıdığı ve bölgenin genetik yapısına damga vuran soylar var. Diğer yanda ise birkaç kişide görülen adeta geçmişten kalmış genetik fosiller gibi duran son derece nadir soylar da var. İşte bazen insanlık tarihinin en eski sayfalarını anlamamızı sağlayan şey de bu nadir soyların tespit edilmesi oluyor. Şimdiye kadar Arabistan'ın genetik yapısının nasıl şekillendiğini büyük ölçüde dışarıdan gelen göçler üzerine anlattık. Ancak bir toplumun genetik özelliklerini belirleyen tek şey kimlerin nereden geldiği değil. Gelen insanların toplum içinde nasıl evlendiği ve birbirleriyle ne ölçüde karıştığı da en az bunun kadar önemli. İşte bu noktada Arap Yarımadası'nın köklü kabile geleneği ve akraba evlilikleri devreye giriyor. Suudi Arabistan ve çevresindeki toplumlarda yüzyıllar boyunca kabile içi evlilikler oldukça yaygın şekilde uygulandı. Buna yakın akraba evlilikleri de eklendiğinde bazı bölgelerde oranlar %50'nin üzerine kadar çıkabiliyor. Bunun genetik sonuçları da açık. Bir yandan belirli soyların ve aile hatlarının yüzyıllar boyunca korunmasına yardımcı olurken diğer yandan genetik çeşitliliği önemli ölçüde azaltıyor. Nitekim yapılan araştırmalarda Suudi nüfusunun anne babadan gelen DNA'larının aynı olduğu, yani uzun homozigotluk bölgeleri hemen dikkat çekiyor. Bu da yakın akrabalık ilişkilerinin genetik izlerinden biri olarak kabul ediliyor. Ancak kabile yapısının etkileri tamamen olumsuz değil.
Araştırmacılar açısından bakıldığında belirli kabilelerin geçmiş göçlerini ve tarih ilişkilerini takip etmek çok daha kolay bir hale geliyor. Çünkü bazı soyadları nesiller boyunca belirgin bir şekilde varlığını koruyabiliyor. Kısacası Arabistan'da göçler ve coğrafi bağlantılar çeşitliliği arttırırken kabile yapısı bu çeşitliliğin toplum içinde serbest biçimde dağılmasını sınırlandırmış durumda. Peki tabloya bakınca Suudi Arabistan kendi içinde tamamen homojen bir ülke mi? İlk bakışta öyle görülebilir. Çünkü J1, M267 gibi baskın soylar ülkenin büyük bölümünde yaygın durumda ve genel olarak Suudi nüfusu komşu bölgelere kıyasla daha homojen bir profil sergiliyor. Ancak ayrıntılara indiğimizde bölgesel farklılıklar da ortaya çıkıyor. Örneğin kuzey bölgelerinde Levant bağlantılı bazı soylar daha yüksek oranlarda görülürken güney kesimlerde Afrika etkisi daha belirgin hale geliyor. Doğu bölgelerinde ise İran ve Körfez bağlantılı katkılar daha güçlü hissediliyor. Yine de bu farklılıklar örneğin Yemen ile Umman arasındaki kadar keskin değil. Suudi Arabistan kendi içinde bölgesel renkler taşısa da tarih boyunca Arap kabilelerinin hareketliliği ve ortak soy ağları sayesinde genel olarak ortak bir genetik çerçeve oluşturmuş durumda. Şimdi gelelim bu konuda en merak edilen soruya. Antik Araplar ile günümüz Arapları aynı mı? Yani bugün yaşayan Suudiler ve diğer Arap toplulukları binlerce yıl önce Arabistan'da yaşayan insanların doğrudan devam mı? Genetik çalışmaların verdiği cevap aslında hem evet hem hayır. Evet, çünkü günümüz Arap toplumları antik Arabistan halklarından önemli ölçüde genetik miras taşıyor. Ama aynı zamanda aynı soruya hayır cevap veriyoruz. Çünkü aradan geçen binlerce yıl boyunca bölge sürekli yeni göç dalgalarıyla şekilleniyor. Antik DNA çalışmaları günümüz Suudi nüfusunun yalnızca eski Arabistan halklarının devamı olmadığını gösteriyor. Levant'tan, Anadolu'dan, İran'dan ve Afrika'dan gelen yeni genetik katkılar zaman içinde mevcut nüfusla karıştı ve bugünkü tablo ortaya çıktı. Özellikle son 2000 yıl boyunca ticaret yolları, hac hareketleri, imparatorluklar ve nüfus hareketleri de bu dönüşümde önemli rol oynadı. Bu nedenle günümüz Arapları antik Arabistan nüfusunun birebir kopyası değildir. Onlar eski Arabistan halklarının mirasını taşıyan ancak binlerce yıl boyunca farklı bölgelerden gelen yeni genetik katmanlarla şekillenmiş modern topluluklardır. Arap Yarımadası'na dışarıdan baktığımızda tek bir coğrafya gibi görüyoruz ama aslında genetik açıdan yaklaştığımızda Yarımada'nın her köşesinde farklı bir genetik hikaye var. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri adeta iki farklı genetik kutbu temsil eden Yemen ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki farktır. Yemen'in genetik yapısında Afrika etkisi son derece güçlü. Özellikle Sahra altı Afrika kökenli L haplogrupları Yemen'de yaklaşık %38 gibi çok yüksek bir orana ulaşıyor. Bu oran Yarımada'nın geri kalanının oldukça üzerinde. Bunun temel nedeni coğrafya. Yemen, Afrika kıtasından yalnızca dar bir Babül Mendeb Boğazı ile ayrılıyor. Tarih boyunca Afrika'dan gelen insan hareketlerinin ilk duraklarından biri olduğu için bu genetik soylar binlerce yıl boyunca bölgeye ulaşmış ve yerel nüfusun önemli bir parçası haline gelmiş. Hatta bazı araştırmalar Yemen'in genetik açıdan Arap komşularından çok Mısır ve Nubya gibi Kuzeydoğu Afrika topluluklarına daha yakın konumlandığını gösteriyor. Birleşik Arap Emirlikleri ise oldukça farklı bir tablo sunuyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde Sahra altı Afrika kökenli soyların oranı yaklaşık %10 seviyesinde. Buna karşılık Avrasya kökenli soyların etkisi çok daha belirgin. Özellikle Batı Avrasya, İran ve Yakın Doğu bağlantılı haplogruplar ülkedeki genetik yapının büyük bölümünü oluşturuyor. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin genetik profili Afrika'dan çok Yakın Doğu ve Avrasya popülasyonlarına yaklaşıyor. Aslında bu haritaya yukarıdan baktığımızda bunun mantığını net olarak görebiliyoruz. Afrika kökenli L haplogrupları Yemen'de %38 seviyesinde, Umman'da, Katar'da %16, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaklaşık %10'a kadar düşüyor. Adeta Babül Mendeb Boğazı'ndan uzaklaştıkça Afrika etkisinde kademeli olarak azaldığını gösteren genetik bir haritayla karşı karşıyayız. Üstelik araştırmacılar bunun yalnızca yakın dönem olaylarıyla açıklanamayacağını vurguluyor. Bu ilişkinin kökleri tarih öncesinin dönemlere kadar uzanıyor. Kızıldeniz ticareti ve daha yakın dönemdeki köle ticareti ise mevcut yapının üzerine yeni tabakalar eklemiş görünüyor. Fakat Arap Yarımadası'nın genetik hikayesini ilginç kılan şey sadece komşu bölgelerden gelen etkiler değil. Bazen binlerce kilometre uzaktaki toplumlarla beklenmedik bağlantılar da karşımıza çıkıyor. Bunlardan ilki Endonezya bağlantısı. Genetik çalışmalarda Suudi Arabistan'da Endonezya kökenli Q1 mitokondriyal DNA dizileri tespit edildi.
Bu soyların en yakın akrabaları bugün Endonezya ve Batı Yeni Gine'de yaşıyor. Elbette bu durum tarih öncesinden kalma bir miras değil. En güçlü açıklama ise oldukça yakın dönem insan hareketleri. Özellikle son yüzyılda, yani 20. yüzyılda ve 21. yüzyılın ilk çeyreğinde milyonlarca Endonezyalı kadın çalışmak için Körfez ülkelerine geldi. Ve bunların bir kısmı burada evlilikler yaptı ve kalıcı şekilde yerleştiler. Bu küçük ama ölçülebilir genetik katkıyı açıklıyor. Ama şimdi daha şaşırtıcı bir örnek var. Araştırmacılar Suudi Arabistan'da M. Saudi 201 adı verilen son derece nadir bir mitokondriyal DNA, yani anne hattı dizisi keşfettiler. Ve bu dizinin en yakın genetik akrabalarının kimler olduğu da çok ilginç. Avustralya aborjinleri. Evet, Avustralya aborjinlerinde görülen M14 ve M42 soyları. Peki Avustralya ile Arabistan arasında nasıl bir bağlantı kurulmuş olabilir? Araştırmacılar bu soyların çok eski çağlardan beri Arabistan'da bulunmadığını düşünüyor. Eğer öyle olsaydı binlerce yıl içinde yarımada içerisinde çok daha fazla çeşitlenmeleri beklenirdi. Bu nedenle yine yakın dönem insan hareketleri üzerine duruluyor. Öne çıkan açıklamalardan biri 19. ve 20. yüzyıllarda Avustralya ile Arap dünyası arasında gerçekleşen deve ticareti ve buna bağlı insan hareketleri. Elbette mekanizmanın tam olarak nasıl işlediği hala tartışılıyor. Ancak bu sıra dışı örnek bize önemli bir gerçeği yeniden hatırlatıyor. Arap Yarımadası yalnızca Afrika ile Asya arasında yer alan bir coğrafya değil. Burası tarih öncesinden modern çağa kadar dünyanın dört bir yanıyla bağlantı kurmuş, farklı insan topluluklarının, ticaret yollarının ve göç hareketlerinin kesiştiği devasa bir kavşak noktası olmuştur. Bu nedenle Arabistan'ın genetik tarihi yalnızca komşularının değil, zaman zaman gördüğünüz gibi dünyanın uzak köşelerinin bile izlerini taşıyor. Orta Doğu tarihine baktığımızda karşımızda çok önemli bir soru var. Bugün Arapça, İbranice ve Etiyopya'nın resmi dili olan Amharca gibi dillerin atası olan Proto-Sami dili ilk kez nerede ortaya çıktı? Son yıllarda yapılan dil bilimsel çalışmalar bu ortak atının büyük olasılıkla yaklaşık 5500 ila 6000 yıl önce Levant bölgesinde, yani Doğu Akdeniz kıyılarında ortaya çıktığını gösteriyor. İşte işin en ilginç kısmı burası. Çünkü dil bilimcilerin ortaya koyduğu bu zaman çizelgesi genetik araştırmacıların çizdiği tabloyla uyum gösteriyor. Yani genetik veriler bize bu konuda ne söylüyor? Özellikle Y kromozomunda gördüğümüz J1 haplogrubunun bazı alt kolları bereketli hilalden Arabistan'a doğru gerçekleşen eski nüfus hareketlerini takip etmemizi sağlıyor. Dahası bu hareketlerin zamanlaması Sami dillerinin yayılma süreciyle büyük ölçüde örtüşüyor. Elbette genler bir dili taşıyamaz. Bir kişinin DNA'sına bakarak hangi dili konuştuğunu söyleyemezsiniz. Ancak insanlar göç ettiğinde yanlarında sadece genlerini değil, konuştukları dilleri de beraber götürüyorlar. Kültürlerini de beraber götürüyorlar. Görünen o ki bereketli hilalde yaşayan bazı topluluklar zamanla Arap Yarımadası'nın daha kurak iç bölgelerine doğru yayılmaya başlıyorlar. Bu süreçte yalnızca genetik miraslarını değil, konuştukları dilleri de beraberinde taşıyorlar. Daha sonra bu diller farklı kollara ayrılıyor ve bugünkü Sami dil ailesi ortaya çıkıyor. Hatta yaklaşık 3000 yıl önce bu ailenin bir kolu olan Afrika boynuzuna ulaşıyor ve bugün Etiyopya'da ve Eritre'de konuşulan Sami dillerinin temelini oluşturuyor. Şimdi hikayenin, dil hikayesinin genetik tarafına yakından bakalım. Orta Doğu'da oldukça yaygın olan J haplogrubu binlerce yıl önce iki büyük kardeş kola ayrılıyor. J1, J2. İşte bu iki kolun tarihsel yolculuğu birbirinden oldukça farklı. J2 hattı daha çok yağışın bol olduğu bölgelerde yaşayan ve tarımla uğraşan topluluklarla ilişkilendiriliyor. Bereketli hilalin verimli ovaları bu grubun en sık görüldüğü alanlar arasında yer alıyor. J1 hattı ise daha kurak iç bölgelerde yayılan ve hayvancılığa dayalı yaşam süren topluluklarda daha sık karşımıza çıkıyor. Bu gruplar çöl ve bozkır koşullarına uyum sağlayarak göçebe ya da yarı göçebe yaşam tarzı biçimlerini geliştiriyorlar. Yani aynı atadan gelen iki kardeş soy hattı zamanla farklı coğrafyalara ve farklı ekonomik yaşam biçimlerine yönelmiş oluyor. Bu ayrımın en belirgin örneklerinden biri Anadolu'da da yaygın olarak görülen J2A M410 ile J1'in bazı alt kollar arasındadır. J2A M410 daha çok yerleşik çiftçi toplulukların izini sürmemizi sağlıyor. J1'in bazı alt dalları ise Arabistan'daki kurak bölgelerdeki çoban topluluklarında en yüksek seviyelere ulaşıyor. Ancak burada çok önemli noktayı
kaçırmayalım. Bu haplogruplar doğrudan bir etnik kimliği ya da dili temsil etmez. Bir kişinin J1 ya da J2 taşıyor olması onun hangi dili konuştuğunu göstermez. Fakat bu soyadları binlerce yıl önce yaşamış toplulukların hareketlerini ve birbirleriyle olan ilişkilerini anlamamıza yardımcı oluyor. İşte genetiği de değerli kılan şey bu. Dil bilim ve genetik veriler yan yana getirildiğinde Sami halklarının kökenlerine ilişkin tablo daha net hale gelebiliyor. Ama burada karşımıza yeni bir soru çıkıyor. İşte bugün Araplar arasında bu kadar yaygın olan J1 gerçekten Sami halklarının tek genetik imzası mı? Bu sorunun peşine düşmeden önce Mezopotamya'nın kalbi olan Irak'a bakalım. Araplar, Kürtler, Türkmenler ve Asuriler gibi birçok halkın bir arada yaşadığı Irak genetik açıdan oldukça karmaşık bir coğrafya. Ancak yapılan çalışmalar tüm bu çeşitliliğe rağmen Irak halkının genel olarak Orta Doğu'nun yerleşik genetik yapısının bir parçası olduğunu gösteriyor. Irak Arapları genetik olarak en çok Irak Kürtlerine, Yemenlilere ve Kuveytlere yakın çıkıyor. Aslında bu durum şaşırtıcı değil. Çünkü bu bölgeler binlerce yıldır aynı havzanın içinde ve aralarında göçler ve evlilikler yaşanıyor. Y kromozomu verilerine baktığımızda Irak'ta en yaygın erkek soy hattının yaklaşık %37 ile J1 haplogrubu olduğunu görüyoruz. Nedenini artık anlamışsınızdır. Bu yüksek oran Irak'ın Arap Yarımadası ve Sami dünyası ile olan tarihsel bağlarını yansıtıyor. J1'in ardından J2, E1, B1B, R1A ve R1B gibi farklı soyadları geliyor. Bu çeşitlilik Mezopotamya'nın tarih boyunca göçlerin, ticaret yollarının ve büyük imparatorlukların kesişme noktası olmasının doğal sonucu. Bir bakıma Irak'ın genetik yapısı Mezopotamya tarihinin özeti gibi duruyor. Fakat Irak deyince aklımıza sadece bugünkü halklar gelmiyor. Bir zamanlar bu coğrafya insanlık tarihinin en büyük uygarlıklarından birine ev sahipliği yapmıştı. Kime? Sümerlere. Peki Sümerler kimdi? Ur, Uruk ve Eridu gibi medeniyetin beşiği sayılan şehirleri kuran bu insanların genetik mirası günümüze kadar ulaşmış olabilir mi? İşte bu soruyu da cevaplarken karşımıza son derece ilginç bir topluluk çıkıyor. Güney Irak'ın geniş bataklıklarında yaşayan bataklık Arapları yani Madanlar. Uzun yıllardır birçok tarihçi ve arkeolog bataklık Arapları ile Sümerler arasında bir bağlantı olabileceğini düşünüyor. Bunun nedeni yalnızca aynı coğrafyada yaşamaları değil, yaşam biçimleri de dikkat çekici şekilde birbirine benziyor. Bugün bile sazlardan yapılmış kemerli evlerde yaşıyor, su mandası yetiştiriyor, balıkçılıkla uğraşıyor ve bitüm kaplı geleneksel tekneler kullanıyorlar. Bitüm petrolden elde edilen ve su geçirmezlik sağlayan doğal bir malzeme. Teknelerin su sızdırmazlığını sağlamak için binlerce yıldır kullanılıyor. İlginç olan şey şu ki bu yaşam tarzının neredeyse bütün unsurları Sümer tasvirlerinde ve arkeolojik bulgularda da karşımıza çıkıyor. Yani bölgede yaklaşık 6 ila 7 bin yıllık olağanüstü bir kültürel süreklilik söz konusu. Peki genetik veriler bu tabloyu destekliyor mu? Evet, bataklık Araplar üzerine yapılan çalışmalar bu topluluğun genetik yapısının büyük ölçüde yerel Orta Doğu kökenli olduğunu ortaya koyuyor. Başka bir deyişle geçmişte ortaya atılan bazı iddiaların aksine bataklık Araplarının ya da olası Sümer atalarının Güney Asya veya Hindistan'dan kitlesel göçlerle gelmiş olduğuna dair genetik kanıtlar yok, bulunmadı. Tam tersine anne ve baba soylarında baskın unsur olarak yerel Mezopotamya ve Orta Doğu mirası görülüyor. Bu sonuç Sümerlerin kökeni hakkındaki eski tartışmaları önemli ölçüde değiştiriyor. Uzun yıllar boyunca araştırmacılar bazıları özellikle manda yetiştiriciliği gibi kültürel benzerliklere bakarak Sümerlerin Hindistan'dan geldiğini öne sürmüştü. Ancak genetik veriler farklı bir tabloyu ortaya koyuyor. Eğer bataklık Arapları gerçekten Sümerlerle bağlantılıysa bu durumun Sümerlerin de büyük ölçüde Mezopotamya'nın yerli halklarından gelişmiş olabileceğini düşündürüyor. Üstelik hikaye bu kadar da değil. Araştırmacıların dikkatini çeken çok önemli bir genetik işaret var. J1 haplogrubunun PH08 ya da J1P58 olarak bilinen alt kolu. Yapılan analizler bu soy hattının yaklaşık 4000 yıl önce Güney Mezopotamya'da hızlı bir nüfus genişlemesi yaşadığını gösteriyor. İlginç olan şey bu tarihin Sümer şehir devletlerinin yükseliş ve en güçlü dönemleriyle büyük ölçüde örtüşmesi. Elbette elimizde henüz yeterli antik DNA örneği olmadığı için Sümerler kesin olarak J1 taşıyordu diyemiyoruz. Ancak o dönemde
bölgede çok ciddi demografik büyüme yaşandığını görmek bile oldukça keyifli ve heyecan verici. Buna karşılık J1'in başka bir kolu olan M267 daha çok Kuzey Mezopotamya'da görülüyor ve daha eski bir yerel genetik mirası temsil ediyor. Bu da bize Mezopotamya'nın genetik tarihinin tek bir halkın hikayesinden oluşmadığını gösteriyor. Tıpkı siyasi harita gibi genetik tarihte üst üste eklenmiş tabakalardan meydana geliyor. Yerel avcı toplayıcılar, ilk çiftçiler, şehir kurucuları, göçler, imparatorluklar falan filan. Hepsi bugünkü Mezopotamya halklarının genetik yapısında kendi izlerini bırakmış durumdalar. Şimdi karşımıza yeni ve çok önemli bir soru çıkıyor. Eğer Sümerler büyük ölçüde Mezopotamya'nın yerli halklarından geliştiyse bugün Orta Doğu'nun en eski genetik mirasını başka hangi topluluklar taşıyor? Şimdi rotamızı Mezopotamya'dan batıya, Levant'ın kalbine çeviriyoruz. Çünkü burada Orta Doğu'nun en ilginç genetik manzaralarını Suriye'de buluyoruz. İlk bakışta Suriye'nin genetik açıdan Arap Yarımadası'na benzediği düşünülebilir. Ancak araştırmalara göre durum öyle değil. Suriyeliler elbette Orta Doğu'nun bir parçası fakat genetik açıdan yalnızca Arap Yarımadası'yla değil, Lübnan'la, Ürdün'le, Anadolu'yla, İran ve hatta Akdeniz'in kuzey kıyılarındaki bazı topluluklarla da benzerlikler gösteriyorlar. Bunun sebebi coğrafya. Suriye tarih boyunca bir son durak değil, bir geçiş koridoru oldu. Mısır'dan Mezopotamya'ya, Anadolu'dan Arabistan'a uzanan yolların tam ortasında yer aldı. Hititler, Asurlar, Babiller, Aramiler, Fenikeliler, Persler, Yunanlar, Romalılar, Bizanslar, Araplar ve Türkler. Bu topraklardan geçen her büyük uygarlık yalnızca tarihte değil, genetik yapıda da iz bıraktı. Bu yüzden günümüz Suriyelileri tek bir kökenden gelen izole bir nüfus değil, binlerce yıllık göçlerin, ticaret ağlarının ve kültürel temasların oluşturduğu büyük bir genetik mozaiğin parçası. Ancak Levant'ın hikayesi burada daha ilginç hale gelebiliyor. Çünkü aynı bölgenin kıyı bölgeleriyle iç kesimler arasında çok ciddi genetik farklar var. Akdeniz kıyılarına baktığımızda genetik çeşitliliğin oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Bunun nedeni Levant limanlarının binlerce yıl boyunca Akdeniz'in dört bir yanından gelen tüccarlara, denizcilere ve göçmenlere ev sahipliği yapmış olması. Özellikle Akdeniz boyunca koloniler kuran Fenikeliler bu kıyıların genetik açıdan sürekli açık bir liman gibi kalmalarına katkıda bulundu. Daha sonraki dönemlerde gelen Romalılar, Bizanslılar ve Haçlılar da bu mozaiğe kendi soylarını etkiledi. Bugün Avrupa'da yaygın görülen bazı soy hatlarının Levant kıyılarında bulunması da büyük ölçüde bu tarihsel temasların bir sonucu olarak görülüyor. İç kesimlere geçtiğimizde ise farklı bir tablo var. Çöl ve yarı kurak bölgelere doğru ilerledikçe genetik çeşitlilik azalıyor. Buna karşılık J1 haplogrubu daha baskın hale geliyor. Bunun arkasında büyük ölçüde yaşam tarzı farklılıkları yatıyor. Kıyı bölgelerinde tarım, ticaret ve şehirleşme gelişirken iç kesimlerde uzun süre çobanlık ve yarı göçebe yaşam tarzı etkili oldu. Yani kıyılarda daha fazla dış temas ve daha yüksek genetik çeşitlilik görülürken iç bölgelerde daha yerel ve daha kapalı nüfus yapılarıyla karşılaşıyoruz. Bu noktada dikkat çeken bir ayrıntı var. Kuzey Mezopotamya'daki bazı Süryani toplulukları ile Güneydoğu Anadolu'daki nüfuslar arasında belirgin genetik benzerlikler bulunuyor. Araştırmacılar bunun Mezopotamya'nın kuzeyinde binlerce yıldır varlığını sürdüren ortak bir yerel nüfus tabakasına işaret ettiğini düşündürüyor. Başka bir deyişle bugünkü siyasal sınırlar ne söylerse söylesin genetik veriler Mezopotamya ile Levant'ın tarih boyunca birbirlerine sıkı sıkıya bağlı olduğunu gösteriyor. Şimdi daha önemli ve daha büyük bir soruyla karşı karşıya gelelim. Eğer Levant ve Mezopotamya halkları binlerce yıldır bu kadar iç içe yaşadıysa bu bölgelerde yaşamış en eski toplulukların genetik mirası günümüze kadar ulaşabildi mi? Ve daha önemlisi bugün yaşayan Araplar, Levantlılar ve Mezopotamyalılar genetik olarak eski Kenan topluma, Kenanlara ne kadar benziyor? Bu sorunun cevabını verilmek için antik kaynaklarda değil doğrudan genetik verilere bakmamız gerekiyor. Şimdi Orta Doğu tarihinin en heyecan verici alanlarından biri antik DNA'nın alanına giriyoruz. Şimdi Orta Doğu'dan biraz uzaklaşıp Akdeniz'in batısına gidelim. Çünkü antik DNA araştırmaları son yıllarda Fenikeliler hakkında ezber bozan ve oldukça şaşırtıcı sonuçları ortaya çıkardı. Hepimiz tarih kitaplarından aynı şeyleri biliyoruz. Fenikeliler Levant kıyılarında ortaya çıktı.
Akdeniz boyunca ticaret kolonileri kurdu ve sonunda Kartaca gibi devasa şehirler ortaya çıktı. Bu yüzden çoğumuz Kartacalıların Fenikelilerin doğrudan torunları olduğunu sanıyoruz. Fakat genetik veriler hikayenin sandığımızdan çok daha karmaşık olduğunu gösteriyor. Araştırmacılar Levant'taki Fenik yerleşimlerinden ve Kartaca başta olmak üzere çeşitli Pön merkezlerinden elde edilen antik DNA örneklerini karşılaştıklarında beklenmedik bir tabloyla karşılaştılar. Levant'ta yaşayan Fenikeliler gerçekten de bölgenin eski Kenanlı ve Levant halklarına genetik olarak oldukça benziyordu. Ancak Kartaca ve diğer Pön yerleşimlerindeki insanların büyük bölümü aynı genetik profile sahip değildi. Üstelik incelenen bireylerin yalnızca küçük bir kısmında belirgin bir Levant kökeni tespit edilebildi. Yani kültürel olarak Fenikeli olan insanların önemli bir bölümü genetik olarak Fenikeli değildi. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Cevap Akdeniz'de saklı. Fenikeliler yeni koloniler kurarken yanlarında devasa nüfusları taşımadılar. Aynı Yunanların olduğu gibi. Bunun yerine ticaret ağları, liman kentleri ve ekonomik güçleri sayesinde yerel halkları kendi kültürel dünyalarına dahil ettiler. Sonuçta insanlar Fenike dilini konuşabilir, Fenike tanrılarına tapabilir ve kendilerini Fenike olarak tanımlayabilirlerdi. Ama bu onların genetik olarak Levant'tan geldikleri anlamına gelmiyordu. Antik DNA'nın gösterdiği tablo tam olarak böyle. Kartaca ve diğer Pön merkezinde yaşayan insanların önemli bir bölümü genetik açıdan Levant'tan Sicilya'ya, Güney İtalya ve Ege dünyasının topluluklara kadar çok yakındılar. Kısacası Pön dünyası düşündüğümüzden daha kozmopolit bir yapıdaydı. Fakat bu hikaye burada bitmedi. Antik DNA çalışmaları Akdeniz'in farklı kıyılarında yaşamış insanların bazen aynı aile ağının parçaları olabileceğini de ortaya çıkardı. Araştırmacılar Sicilya'da yaşamış bir bireyle Kuzey Afrika'da yaşamış başka bir bireyin yakın akraba olduğunu tespit etti. Buna benzer bağlantılar farklı Pön yerleşimlerinde de görüldü. Bu da bize önemli bir şey gösteriyor. Kartaca, Sicilya ve İberya'daki Pön toplulukları birbirinden kopuk değildi. Akdeniz için onlar için bir engel değildi. Akdeniz adeta bir otoyoldu, bir otobandı. İnsanlar yüzlerce kilometre yolculuk ediyor, farklı liman kentlerine yerleşiyor, evleniyor ve aile bağları kuruyordu. Zamanla Levant'tan gelen ilk Fenikeli kurucuların yanına Sicilya'dan, Ege'den, Kuzey Afrika'dan ve Akdeniz'in başka bölgelerinden gelen insanlar da katıldı. Yüzyıllar süren bu karışımın sonunda ortaya kültürel olarak Fenikeli fakat genetik olarak çok daha geniş bir Akdeniz dünyasını temsil eden yeni bir toplum çıktı. Aslında bu araştırmaların verdiği önemli bir ders şöyle. Kültürel ile genetik aynı şey değil. Bunu 1000 defa söyledik. İnsanlar aynı dili konuşuyorlar, aynı dine inanıyorlar, aynı kimliği paylaşıyorlar ve kendilerini aynı topluluğun parçası olarak görüyorlar. Fakat bu durum onları aynı genetik kökenden yapmıyor. Fenike kültürü Akdeniz'e yayıldı fakat bu yayılım büyük ölçüde insanların değil, fikirlerin, ticaret ağlarının ve kültürel kimliklerin yayılmasıyla gerçekleşti. İşte bu noktada Orta Doğu genetiğinin belki de en kritik sorusuna gelelim. Eğer kültürler genetikten bağımsız olarak yayılabiliyorsa tarihsel Araplaşma sürecinde de benzer bir durum yaşanmış olabilir mi? Yani bugün Arapça konuşan yüz milyonlarca insanın ne kadarı gerçekten Arabistan kökenli atalara sahip? Şimdi genetik verilerin ışığında Araplaşma ve İslamlaşma süreçlerine daha yakından bakalım. Kuzey Afrika denildiğinde akla genellikle Fas, Cezayir, Tunus ve Libya gibi Arap dünyasının parçası olan ülkeler geliyor. Ancak genetik veriler başka şeyler söylüyor. Bugün milyonlarca insan Arapça konuşuyor olsa da Kuzey Afrika'nın genetik tarihi Arap fetihlerinden çok daha eskiye uzanıyor. Araştırmalar bölgedeki en baskın genetik bileşenin Maghrib soyu olarak adlandırılan yerli Kuzey Afrika bileşeni olduğunu gösteriyor. Kökenleri on binlerce yıl öncesine uzanan bu genetik miras özellikle Berberi topluluklarında en yüksek seviyelerde korunmuş durumda. Buna karşılık Arap fetihleriyle bağlantılı yakın doğu kökenli genetik bileşen bölgeye yaklaşık 1400 yıl önce yani İslam fetihleriyle ulaşmaya başlıyor. Ancak bu etki Kuzey Afrika'nın her yerinde aynı ölçüde gerçekleşmiyor. Örneğin Fas'ın dağınık bölgeleri, Cezayir'in iç kesimleri ve bazı Tunus Berberi toplulukları
dışarıdan gelen gen akışından görece çok daha az etkilenmiş durumda. Hatta bazı izole Berberi topluluklarında genetik yapının büyük ölçüde yerli Kuzey Afrika kökenli kaldığı görülüyor. Bu bulgu da çok önemli çünkü bize Kuzey Afrika'daki Araplaşma sürecinin her zaman büyük nüfus hareketleri anlamına gelmediğini gösteriyor. Birçok bölgede insanlar genetik olarak eski ataların torunları olarak kalırken zaman içinde dilleri, kültürleri ve kimlikleri değişti. Yani burada genetik tarih ile kültürel tarih aynı hikayeyi anlatmıyor. Peki bu durumda Berberiler ile Araplar arasında çok keskin genetik sınırlar var mı? İlk bakışta böyle olması beklenebilir ancak tablo yine karışık. Kuzey Afrika'da yaşayan insanların büyük bölümü farklı oranlarda hem yerli Magrib soyunu hem de yakın doğu kökenli bileşenleri birlikte taşıyor. Yani karışmışlar. Bu nedenle günümüzde bu Berberi, bu Arap demek çok zor. Artık kesin biyolojik sınırlar çizmek kolay değil. Asıl farklılık yerli Kuzey Afrika bileşeninin oranında ortaya çıkıyor. Berberi topluluklarında bu yerli miras çok yüksek seviyelerde görülürken tarih boyunca büyük şehirlerde, limanlarda veya ticaret yolları üzerinde yaşayan topluluklarda Yakın Doğu, Avrupa ve Sahra altı Afrika kalıntıları daha belirgin olarak görülüyor. Bu yüzden modern Kuzey Afrika halklarını birbirinden ayıran en önemli unsur çoğu zaman genetikten çok dil, kültür ve tarihsel kimlik oluyor. Şimdi burada şu soruyu soruyoruz. Arap fetihleri gerçekten büyük bir nüfus göçü müydü? Genetik çalışmaların ortaya koyduğu tablo en azından Kuzey Afrika'nın büyük bölümü için Araplaşmanın yalnızca kitlesel nüfus hareketleriyle açıklanamayacağını gösteriyor. Elbette Arap Yarımadası'na gelen insanlar vardı ve onların genetik izleri bugün de görülebiliyor. Ancak yerli Kuzey Afrika mirasının hala son derece güçlü olması milyonlarca insanın yer değiştirmesinden çok dilin, kültürün ve yeni bir siyasi düzenin yayılmasının daha belirleyici olduğunu düşündürüyor. Yani İslam diniyle beraber Arapça da yayılmış. Başka bir deyişle Kuzey Afrika'nın büyük bölümü genetik olarak eski Kuzey Afrikalı kalırken kültürel olarak Araplaşıyor. Belki de bölgenin tarihteki en dikkat çekici gerçeklerinden biri bu. Çünkü bugün Fas'tan Libya'ya kadar uzanan geniş coğrafyada insanlar Arapça konuşuyor. Ama DNA'larına baktığımızda bu topraklarda binlerce yıldır yaşayan yerli halkların ve Berberlerin izleri hala çok güçlü bir şekilde varlığını sürdürüyor. Peki, Kürtler genetik olarak Orta Doğu'nun diğer halklarından ne kadar farklı? Bu soruya cevap arayan çok sayıda araştırma yapıldı ve sonuçlar da açıkçası net. Kürtler genetik açıdan ne Arap Yarımadası halklarına ne de Orta Asya Türk topluluklarına yakın bir nüfus olarak görülüyor. Araştırmalar Kürtlerin temel olarak Mezopotamya, Doğu Anadolu, Güney Kafkasya ve İran platosunda yaşayan tarihi topluluklarla bağlantılı özgün bir Batı Asya genetik havuzunun parçası olduğunu gösteriyor. Irak, Kürdistan bölgesel yönetimde yapılan Y kromozomu yani baba soyu araştırmalarında Kürt ve Arap nüfusları karşılaştırılıyor. İncelenen genetik belirteçlerde Arap örneklerinde ortalama alel sayısı 5875, genetik çeşitlilik değeri ise 0,748 olarak bulundu. Kürtlerde ise ortalama alel sayısı 5125, genetik çeşitlilik değeri ise 0,739 olarak hesaplandı. Yani her iki toplulukta yüksek genetik çeşitlilik gösteriyor. Karışmışlar. Ancak asıl önemli sonuç filogenetik soy ağacı analizlerinde ortaya çıktı. Kürt ve Arap örnekleri büyük ölçüde farklı kümelerde toplantı. Yani aynı coğrafyayı paylaşmalarına rağmen baba soyları açısından farklı tarihsel geçmişlere sahip oldukları görülüyor. Kürt erkeklerinin en yaygın Y DNA haplogrupları arasında J2, J1, R1A, R1B, G2A ve E1B1B bulunuyor. Özellikle J2 dikkat çekici çünkü J2 Neolitik dönemde Anadolu, Mezopotamya ve Zagros çevresinde ortaya çıkan ilk yerleşik tarım toplumlarıyla ilişkilendiriliyor. Kürtlerde görülen yüksek J2 oranları da bu çok eski yerleşik nüfuslarla olan sürekliliğe işaret ediyor. Arap Yarımadası ile özdeşleşen J1 haplogrubu Kürtlerde de görülüyor ama aynı oranda değil tabi. Üstelik alt kolları da farklı. R1A, R1B ve G2A gibi haplogruplar ise Kürtlerin yalnızca Yakın Doğu'yla değil Kafkasya, Karadeniz bozkırları ve daha geniş bir Avrasya dünyasıyla da tarihsel bağlarını gösteriyor. Fakat da hikaye baba soylarından ibaret değil. Anne soylarını gösteren mitokondriyal DNA çalışmaları da ilginç sonuçlar ortaya çıkartıyor. Araştırmalarda Kürtlerin mtDNA profillerinin yani anne soylarının bazı Kafkas topluluklarından ziyade
Avrupa popülasyonlarına daha yakın konumlandığı görülüyor. Bu ilk bakışta şaşırtıcı görülebilir ancak bu durum geçmişte Avrupa'dan Yakın Doğu'ya doğru gerçekleşen farklı göç hareketlerinin bıraktığı izlerle de açıklanabilir. Yani baba soylarında daha çok yerel Batı Asya sürekliliği görülürken anne soylarında daha karmaşık tarihsel izler karşımıza çıkıyor. Peki Kürtlerin Kafkasya ile ilişkisi var mı? Genetik veriler Kürtlerin Kafkas halklarıyla belirli benzerlikler taşıdığını gösteriyor. Ancak genel tabloya bakıldığında yine en yakın oldukları topluluklar Batı Asya halkları. Başka bir ifadeyle Kürtler ne Kafkas halklarının bir uzantısı ne de Arap Yarımadası nüfuslarının devamı olarak görülüyor. Daha çok Mezopotamya, Anadolu, Zagros ekseninde şekillenmiş özgün bir Batı Asya topluluğu olarak öne çıkıyorlar. Burada coğrafyanın rolünü de unutmamak gerekiyor. Zagros dağları, Hakkari'nin dağlık kuşağı ve Doğu Anadolu yaylaları tarih boyunca büyük nüfus hareketlerini kısmen sınırlayan doğal engeller oluşturdu. Romalılar, Araplar, Moğollar ve Osmanlılar bölgeye hakim oldu. Ancak dağlık alanlarda yaşayan topluluklar yerel genetik yapılarını büyük ölçüde koruyabildi. Bu nedenle birçok araştırmacı Kürtleri Batı Asya'nın en eski nüfus sürekliliklerinden birinin temsilcileri olarak görüyorlar. Şimdi bir diğer konu da Zazalar. Zazalar ile Kurmançlar arasındaki ilişki. Zaman zaman Zazaların tamamen farklı bir kökenden geldiği ileri sürülse de mevcut genetik veriler bunu desteklemiyor. Türkiye'deki Zazaca konuşan gruplar, Kurmançı konuşan Kürtler ve Gürcistan'daki Kürt topluluk üzerinde yapılan araştırmalarda Zazaların genetik olarak diğer Kürt topluluklarına yakın olduğu görülüyor. Elbette elde edilen sonuçlar zaman zaman Kuzey İran kökenli ayrı bir Zaza göçü hipotezini de desteklemiyor. Hem Zaza hem de Kurmanç konuşan topluluklar genel olarak Batı Asya genetik kümesi içinde yer alıyor. Sonuç olarak genetik veriler Kürtleri Mezopotamya, Anadolu, Zagros ve Güney Kafkasya arasında şekillenmiş, kökleri büyük ölçüde bölgenin eski nüfuslarına dayanan yerli bir Batı Asya halkı olarak gösteriyor. Orta Doğu'da imparatorluklar yükselip çökerken, diller değişirken, sınırlar sürekli yeniden çizilirken Zagros'un Sarp Dağları ve Doğu Anadolu'nun yüksek yerleri bölgenin en eski genetik yerlerinden bazılarının bugüne kadar ulaşmasını sağlamış. Bu program boyunca Afrika'dan çıkan ilk insanlardan Levant'a, Mezopotamya'ya, Arap Yarımadası'na, Kuzey Afrika'ya ve Zagros dağlarına kadar uzanan çok uzun bir yolculuk yaptık. Peki tüm bunlar bize ne söylüyor? Her şeyden önce Orta Doğu tek bir halkın, tek bir soyun ya da tek bir göçün ürünü olarak oluşmamış. Burası insanlık tarihinin en büyük kavşaklarından biri. Afrika'dan çıkan ilk insanlar bu topraklardan geçti. İlk çiftçiler burada ortaya çıktı. Şehirler burada kuruldu. Ticaret yolları burada kesişti. Binlerce yıl boyunca farklı halklar karşılaştı, karıştı ve birbirlerinin hikayelerine ortak oldu. Arap Yarımadası'ndan Levant'a, Mezopotamya'dan Kuzey Afrika'ya kadar baktığımız her yerde aynı gerçeği görüyoruz. Genetik tarih ile kültürel tarih her zaman üst üste örtüşmeyebiliyor. Diller değişiyor, dinler değişiyor, imparatorluklar yükselip yıkılabiliyor. Ancak DNA geçmişte yaşanan tüm bu karşılaşmaların izlerini sessizce içimizde, kanımızda, hücrelerimizde, tükürük bezlerimizde taşımaya devam ediyor. Bugün Orta Doğu'nun genetik haritasına baktığımızda dediğim gibi tek bir renk, tek bir köken göremiyoruz. Bunun yerine Afrika'dan gelen öncülerin izlerini, Neolitik çiftçileri, Mezopotamya uygarlıklarını, Sami halklarını, Fenikelileri, Berberileri, Kürtleri ve daha çok sayısız topluluğun üst üste bıraktığı izleri görüyoruz. Belki de Orta Doğu'nun en güzel özelliği budur. Burası tek bir halkın değil, insanlık tarihinin ortak hafızasının yazıldığı çok önemli bir mekan. Eğer bu programı faydalı bulduysanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve içeriklerin daha fazla kişiye ulaşması için yorum yazmayı unutmayın. Kanalıma verdiğiniz destek bu tür bilimsel ve tarihi içeriklerin devam etmesini sağlıyor. Her zamanki gibi kullandığım akademik makaleleri aşağıda yorumlar bölümüne ekliyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalın.